Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün İspanya'dayız ve İspanya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Barcelona'dayız. Ve arkamda da Gaudi'nin muhteşem eseri Sagrada Familia'yı görüyorsunuz. Gaudi bu eseri tasarlarken doğadan ilham almış. Ben de size bugün Barcelona'nın bu güzel parkından turumuzu başlatmak istedim. Hadi o zaman Barcelona gezimiz başlasın. Evet, şimdi turnikelerden biz içeriye girdik. Bir güvenlik kontrolünden geçeceksiniz, bilginiz olsun. Biletlerimizi internetten, kendi uygulaması var Sagrada Familia diye. Uygulamayı indiriyorsunuz, oradan alıyorsunuz. Yoksa kapılarda uzun kuyruklar beklemeniz gerekebilir. Sagrada Familia'yı ziyaret edebileceğiniz saatler akşamüstü saatleri olsun. Bakın şu anda vitraylı camlardan içeriye süzülen mükemmel bir gün batımı ışığını görüyorsunuz. Kesinlikle akşamüstü saatlerde burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu muhteşem ışık şovunu kaçırmamış olursunuz. Gaudi burayı tasarlarken yaprakların düşüşünden ilham almış. Spiral merdivenleri salyangozlardan ilham almış. Sütunları ağaç gövdelerinden ilham almış. Tamamıyla burada doğadan esinlendiğini söylüyor. Kilisede olabildiğince doğaya atfedilmiş işlemeler mevcut. Zaten çatılara bakarsanız çiçek şeklinde yapmış. Gaudi burayı tasarlarken tamamıyla doğadan esinlenmiş. Burası da müze tarafı. Burada da hangi yıllarda başladığı ve nasıl devam ettiği, işte Gaudi'nin 1926'da öldüğüyle ilgili bilgiler var. 2026'da da tamamlanması planlanıyor diye biliyorum. Gaudi'nin bütün tasarımları bu şekilde doğayla ilgili. Çiçekler, yapraklar, ağaçlar, ağaç dalları ve kökleri gibi doğayla ilgili şeylerden esinlenilmiş. Zaten bakın burada gösteriyor hangi bitkilerden esinlendiği. Kilisenin en tepesinde, muhtemelen bizim çok detaylı göremeyeceğimiz bölümlerinde bakın hangi çiçeklerden esinlenilmiş. Lavantadan esinlenmiş mesela şunu tasarlarken. Buradaki sarmallar da işte salyangoz kabuğu, kuleden aşağıya inerken göreceğiniz sarmal merdivenler. Aynı zamanda yaprakların dönerek düşüşünü temsil ediyor. Her bir detayını belki bilmek lazım. Bilmeden böyle bakınca çok anlaşılmıyor ama hep doğayla ilgili. Asansörlerle yukarıya çıktık. Hemen bu tarafta çalışma var ama göstermek istedim size. Şuradaki kuleleri yapıyorlar. Hızlı bir çalışma var. Sanıyorum 2 sene sonra Gaudi'nin 100. yılı olacak. Onunla ilgili bir bitirmeye çalıştıklarını duymuştum. Denizi görebiliyorsunuz. Çok güzel. Ve şuradan da Barcelona manzarası var. Kuleye çıktığınızda görüş alanınız şöyle küçücük bir yer ve anladığım kadarıyla sadece bu kısmı görüp inebiliyorsunuz. Biletinizi alırken ona göre alın. Yani göreceğiniz manzarada böyle bir şey olacak. Ben daha büyük bir alanda görüş alanımız olacak diye düşünmüştüm ama yok maalesef. Küçücük köprü gibi bir şeyin üstünden görüp şuradan tekrar aşağı ineceğiz. Sagrada Familia'nın en güzel yerlerinden biri de salyangoz şeklinde spiral dönen merdivenler. Doğuş Kulesi'nden aşağıya inerken bu sarmal merdivenlerden inebilirsiniz.
Park Güell'e gitmek için Plaça Catalunya'dan 24 nolu otobüse biniyoruz. Otobüste kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Hemen şu girişte bir şey var. Makinesi 2.55 euro kişi başı. Kredi kartınızı okutun. Biletiniz olmasa da o şekilde geçebilirsiniz. Alan saat 10'dan sonra gördüğünüz gibi fotoğraf çekilecek yer şurası. Gerçekten çok kalabalık. Böyle büyük bir yürüyecek yeri de var ama genellikle tabii ki herkes kenarlarda fotoğraf çekilme istediği için buralar çok yoğun. Mümkünse açılış saatinde gelin. Akşam saatinde de güneşin ışığı daha güzel oluyor ama o zaman da bu kalabalıkları yararak fotoğraf çekilmeyi çalışın derim. Bir de şurada kertenkeleli meşhur girişi var Park Güell'in. Orası da fotoğraf çekilmek için güzel bir nokta. Park Güell'in en güzel yerlerinden birisi de bu şekilde yapılmış tünelleri. Genellikle Gaudi bütün çizimlerinde doğadan etkilenmiş. Buradaki mimariyi gördüğünüz zaman mutlaka doğayla bir ilgisi olduğunu düşünebilirsiniz. Geldiğiniz zaman bu bölümlerinde mutlaka ziyaret edin. Zaten yol sizi yönlendirecek. Park Güell'de gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de size bu alt kısmı gösteriyorum. Buradan da böyle çıkışa doğru ilerleyeceğiz. İsterseniz daha yukarılarda da gezilecek yerler var. Oraları da dolaşabilirsiniz. Ben şimdi şu taraflara doğru bir etrafa bakacağım. Burada da meşhur kertenkele heykeli var ama boş bulmanız mümkün değil maalesef. İnanılmaz bir yoğunluk var burada. Böyle hemen girişten manzarası. Şu yukarıda da yoğun olan kısım kertenkeleli bölüm. Böyle daha kapıdan girdiğiniz zaman bile sizi çok güzel bir görüntü karşılıyor. Mutlaka ziyaret edin. Buradaki her bir işleme detayı çok özel ve sadece buraya özgü yapılan şeyler. Bu parkın önemi büyük. Şimdi Muhba diye bir evlerden birine geldik. Buraya bayağı bir sırada bekledik bu arada. Hemen şu asıl fotoğrafını çekildiğiniz ev burası. Ne var diye biz de merak ettik. Şöyle içerisi nasılmış bu evlerin. Merdivenlerden yukarıya bakalım. Bakın dışarıda yığınla insan bekliyor. Çok yavaş içeriye alıyorlar bu arada. Küçük gruplar. 5-10 kişi alıp kapatıyorlar kapıyı. Evin içi bu şekilde. Pek de bir şey yok. Her odada bir slide gösterisi olacak şekilde dizayn edilmiş. Gaudi burayı yaşam alanı olarak tasarlamak istemiş ama çok maliyetli bir projeye dönüşünce kapayıp park yapmışlar. Evin üst katındayız. Yoğunluğu görüyorsunuz. Şu asıl ilk fotoğraf çekililen yerde şu tepesi oluyor. Evde bu şekilde ilk yapılış zamanına ait bilgiler var. Bu da karşısındaki diğer küçük olan ev. Ona böyle içeride hediyelik eşya satışı alanı açmışlar. Buradan da yukarı çıkıyoruz. Şöyle bir güzel sandalye var. Buraya da daha çok hediyelik eşya kısmı yapmışlar bu eve. O yüzden çok fazla giren insan yok ama diğer tarafa da boşuna girmeyi, görülecek bir şey yok. Park Güell'den çıkınca hemen yakınlarında bir kafeye geldik rastgele. Burada böyle bir tavuklu sandviç ve kahve ve bir tane de tatlı kruvasan aldık. Şimdi bunları yedikten sonra Casa Vicens'e geçmeye çalışacağız. Ama öncesinde aldığımız güzel şeyleri yeme zamanı. Evet, hemen arkamda da Casa Vicens var. Yine Gaudi'nin çok etkileyici eserlerinden biri. Ben gerçekten mimarisine bayıldım. Kırmızı böyle işlemeleriyle çok güzel. Güzel de bir bahçesi var. Tam fotoğraflık bir nokta. Girmek isterseniz 21 euroya girişte bilet ofisinden biletlerinizi alıp güzel yapıyı ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda çatısına da çıkıp orada da güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Casa Batlló'dayız. Burası yine Gaudi'nin yaptığı muhteşem evlerden biri. Bakar mısınız? Çok güzel bir mimari. Hemen yanında da Casa Amatller var. Orası da çok güzel gözüküyor. Casa Batlló'ya da yine ücret karşılığında içerisine bilet alıp
gezebilirsiniz. Bakın çatısında da geziyorlar, insanlar var. Buralar güzel yerler. Buraları da gelmişken Barcelona'yı es geçmeyin. En kötü ihtimalle de gelin önünde birer fotoğraf çekilin. Tapas restoranları için Barcelona'da gelebileceğiniz yerlerden birisi de Vinicius. Şu anda akşam yemeği için buraya geldik. Bakalım neler var. Şimdi restorana girdik. Burası böyle tatlış bir yer. Bize barda yer kalmış. O yüzden bar kısmına geçtik. Barda olunca mutfak önümüzde zaten. Direkt nasıl pişirildiğini falan hepsini görebiliyorsunuz. Şurada biftekler bizim olabilir. 2 parça biftek söylemiştik. Sangria ve Aperol aldık içecek olarak da. Hemen barda olduğumuz için önümüzde de böyle deniz ürünleri çeşitleri var. Kroketlerimiz geldi. Bu dana kroket. Biz bundan 2 tane söyledik. Fiyatları bakın şurada liste var. Böyle 3, 4, 5 gibi düşünebilirsiniz. Doymalık değil, tadımlık. O yüzden birkaç bir şey söylemeniz gerekiyor doymanız için. En sonunda makarna falan söylemek istiyoruz. Patatas bravas güzel. Bakın geldi zaten. Üzerine bu şekilde mayonezli sosu var ve kendi sosu var. Öyle güzelce atıştırmalık için söylenebilir. Bakın şurada da paella var. Tencerenin içerisinde. Belki biz makarna isteyecektik ama paella da alabiliriz. Paella yiyesimiz vardı yine. Şimdi diğer siparişleri bekliyorum. Burada da bifteklerimiz geldi. Onlar da küçük olduğu için ekmek üstü 2'şer tane aldık. Böyle dediğim gibi küçük küçük olduklarından dolayı bir tane yerine 2 tane söyleyin. Şimdi bunların tadına bakalım nasıllarmış. Evet, paella da söyledik. Buranın meşhur yemeği. Daha önce de denemiştik. Şimdi bir de burada tadına bakalım dedik. En son olarak da tatlı aldık. Tol de nata de Lloret de Mar diye geçiyor şu. Bunu merak ediyorduk. Bunun da bir tadına bakmak istiyoruz. Bakalım nasılmış. Bu arada diğer verdiğimiz siparişlerin hepsi yine çok lezzetliydi. Buradaki hesapta 42-35 tuttu. Aşağı yukarı bunları yediğimizde 42-44 euro tutuyor. Burası apartmanın girişi. Böyle yukarıya doğru gidiyor. Biz 3. kattayız. Evet, Barcelona'daki dairemize geldik. Girişte böyle bir ayna var. Sonra burası banyomuz. Temiz ve gayet güzel bence. Böyle bir aramız var. Çok tatlı bir mutfağımız var. Burada sularımız var. Şimdi aldık. Burada büyük dolaplarımız var. Buraya temizlik ürünlerini koymuşlar. Burada bizim giyinme dolaplarımız var. Burada çok tatlı bir hediye paketi bırakmışlar bize. Burası da tatlış yatak odası kısmı. Evimiz bu kadar ama çok sevimli. Burada da bir balkonu var. Güzel Barcelona sokaklarının manzarası var. Balkona çıktığımız zaman da şöyle minnacık balkonumuz var. Şu yanda da görebilirsiniz. Gece olduğu için ancak bu kadar gösterebiliyorum ama büyük bir cadde üzerinde. Gayet tatlış. Biz sevdik. Evet, şimdi de bir hediye kutusu bırakmışlar. Bakalım neler var içerisinde. Ben de ilk kez açıyorum açıkçası. Su var 2 tane. Kahve var. Ve bir de cips bırakmışlar. Gayet tatlış bir karşılama. Burası da teras kısmı. Maalesef her taraf çok karanlık. Şöyle şuradan dışarıyı bir gösterelim size de. Böyle sokağımızın manzarası ve Barcelona'nın gece manzarasını görüyorsunuz. Bakın şurası Sagrada Familia. O tepesinde kırmızı ışıkların yandığı yer. Bugün oradaydık. Onun ilerisi de işte deniz oluyor. Böyle güzel bir yerde kalıyoruz. Barcelona'da La Rambla Caddesi'ndeyiz. Buranın en popüler caddesi diyebilirim. Çok kalabalık oluyor her zaman. Şu anda da çok kalabalık. Pazartesi günü olmasına rağmen. Ve burada birçok kafe var, restoran var. Aynı zamanda da Plaça Real'e ve Katalonya Meydanı'na da yakın burası. Güell Sarayı'na gidiyor bir ucu. Biz de şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Hazır böyle caddede yürürken spontane size de böyle etrafı gösterip anlatmak istedim.
Bakın burada böyle apartmanın hemen kenarında lambayı tutan bir ejderha var, devasa. Evler zaten şahane, görüyorsunuzdur. Bütün detaylarıyla La Rambla Caddesi bayağı güzel. Şimdi şurada erotik müzyum var. Şurada olan bir manken aslında. Ama aynısının burada bir de gerçeği var. Marilyn Monroe gibi pozlar falan veriyor. İlginç bir yer. Hani görmüşken böyle size de göstermek istedim. Evet, burada bir kara süvari var. 9'lardan biri galiba. Yüzüklerin Efendisi izleyicileri anlamıştır ne demek istediğimi. Gerçekten Angmar'ın cadısına benziyor. La Rambla Caddesi bu şekilde sokak sanatçılarına ev sahipliği yapan güzel bir cadde. Para atıldığında da kılıcını sana doğru savuruyor. Burası da Güell Sarayı'nın hemen yakınında. Şimdi oraya bir bakacağız. Saray kapalıymış ama belki dışından bakarız. Park Güell'e geldik ama pazartesi günleri maalesef kapalıymış. Girişi arkamda. La Rambla Caddesi'nde bir ara sokakta göreceksiniz. Girişte 12 euroymuş. Kapalı olduğu için maalesef giremeden geri döneceğiz. Evet, caddede yürümeye devam ediyoruz. Kitap araçları ve böyle kartpostallar var ama böyle sulu boya tarzı yapılmış. 1 ile 1,5 euro arasında değişiyor. Magnetlerde böyle 3 euro civarlarında başlıyor ve devam ediyor alacağınız şeye göre. Bu tarz büfe gibi yerlerde, bunlardan Paris'te de çok görürsünüz, Şanzelize Caddesi üzerinde. Burada da mevcut. Şöyle güzel bir havada da gelip burada bir şeyler içebilirsiniz. Barcelona'daki Mercato'ya geldik. Burada da yine bir sürü yemek çeşitleri görebilirsiniz. İçecekler, meyveler. Aynı zamanda burada böyle etler falan da satılıyor. Şarküteri ürünleri. Aklınıza gelebilecek her şeyi görebilirsiniz. Çok fazla balık ürünleri var. Bakın şöyle karışık tabaklar hazırlamışlar 10 euroya. Böyle bir şeyler denemeyi düşünüyoruz. Burası resmen deniz ürünleri cenneti diyebiliriz. İstiridye vardı yan tarafta. Madrid'de 3,90 gibi bir şey ödemiştik. Burada 3 euro olarak gözüküyor. Bence buraya geldiğiniz zaman aç kalmazsınız Barcelona'da. Burası yemek yerlerinin dışında gördüğünüz gibi gerçekten normal bir pazar yeri aynı zamanda. İşte bakın burada balıkçılar da var. Ama işin güzel yanı sadece böyle ürünler satmıyor. Pişirilmiş ürünler de sattığı için gelip yiyebilirsiniz. Yine kalabalık bir yer. Bunlar da galiba deniz kestaneleri. Balıkla ilgili çok fazla ürün var. Böyle normal pazarda görebileceğiniz dediğim gibi ürünler var. Burada biberler meşhur. O yüzden böyle biber içerikli şeyler yiyebilirsiniz. Bayağı ilginç de meyveler gördüm. Meyveler çok canlı ve çok güzel gözüküyor yalnız. Burada da yine birçok çikolata çeşitleri satılıyor. Madrid'de de böyle zeytinleri yine şiş çubuklara takıp satıyordu Mercato'da, yemiştik. Burada da aynı şekilde var. Burada da ekmek içine bir şeyler satılıyor. Aynı zamanda böyle kurabiye çeşitleri de var. Şurada yine et ürünleri görebiliyorsunuz. Hemen karşıda da balıkla ilgili kızartılmış böyle hazır yapıyorlar. Al git. Onlardan satıyorlar. Onlardan denemeyi düşünüyoruz, bakacağım. Burada böyle tabakta hazır da satılıyor. Şu tarafta içinde var. Burada şimdi böyle içi dolgulu ürünler gördük ama çok et gibi geldi bize. Burada da paella hazırlanıyor. Paella buranın çok sevilen bir yemeği. Kesinlikle deneyin zaten İspanya'ya geldiğinizde. Ben kendime blueberry kokonat olandan aldım. 2,5 euroymuş buradaki tezgahta. Böyle birçok çeşitleri var. Hiç tadına bakmadım, hemen bakayım. Bayağı tatlı. O güzel. Bayağı güzel. Çilek tadı aldım ama ilginç yani. Sevdim. Güzel. Gelin buradan alın. Burası bir içecek cenneti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsi 2,5 euro bu arada bunların. Şuradan fiyatları görürsünüz. İşte bayağı güzel şeyler. Taze sıkılmışlar. Şurada hazırlıyorlar. Ben bayağı sevdim bunu. Çok güzel bir tadı var bence.
Burada da 3,5 euroya mini takolar var. 6 euroya da bu balıklardan var. Tabakta da var. Onlar ahbapot. Burada da böyle balık, karides falan karışık var. Şöyle çeşitler var. Bunlardan alıyoruz. Empanadas aldık bir de. O da 5 euroydu. Barcelona'nın en keyifli meydanlarından birindeyiz. Burası Plaça Real. Barcelona'nın en fotojenik yerlerinden biri burası. Barri Gotik denilen bir bölgede yer alıyor. Barri Gotik de sizin gelip gezebileceğiniz en tarihi yerlerden biri. Buranın etrafında birbirinden güzel kaliteli restoranlar ve güzel kafeler bulunuyor. Aynı zamanda bu meydanın akşam halini kesinlikle görmelisiniz. Ben de fotoğraflarından çok etkilendim. Bir de akşam uğramak istiyorum. Hem fotoğraflık anlamda çok güzel, hem de böyle burada oturup bir şeyler yeme içme anlamında çok güzel bir meydan. Hemen mesela arkamda Hotel Roma bulunuyor. Onun yanında da bir gece kulübü daha bulunuyor. Yani Plaça Real'e gelip akşam hem güzelce meydanın tadını çıkartabilirsiniz, hem de bu güzel barlarına ve kulüplerine merak ediyorsanız gelebilirsiniz. Siz de Barcelona'ya geldiğinizde ilk göreceğiniz yerlerden birisi burası olsun. Hadi o zaman size birazcık daha etrafı ve arkadaki güzel çeşmeyi göstereyim. Şu anda İçerisinde su olmasa da çeşme çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Böyle detaylı eserlere bayılıyorum. Tam meydanın ortasında böyle kuşkiyelerle dolu bir meydan. Güzelce kuşlar falan uçuşuyor şu anda. Kuşların dansını izliyorum. Umarım kamerada çıkıyordur. Şu lambalarına falan bayıldım. Barcelona'ya gelir gelmez çok güzel, çok etkileyici yerlerini görmeye başladık. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Şurayı şöyle birazcık daha benim gördüğüm gibi dönerek göstermek istiyorum size. Evet, büyüklüğü belki anlaşılıyordur. Bakın öyle tamamen kapalı. İşte şu karşıda da kulüpleri var. Rossini'de var, Hotel Roma'da var. Hemen yan tarafında da sanıyorum bir iki yer var. Burası eğlenmek için de gelebileceğiniz yerlerden biriymiş. Bir de akşam gelip görmek istiyoruz. Meydanda Canarias diye bir yere oturduk. Böyle kahvelerimizi içiyoruz. Gayet keyifli ve güzel bir mekan. Burada akşamüstü saatlerinin keyfini çıkarıyoruz. Birazdan da liman tarafına ineceğiz. 2 tane kahveye de 4,90 ödedik meydanda. Fiyatlar da aslında fena değil. Bence gayet uygun. Gelip burada bir kahve içip dinlenip böyle güzel bir meydanın tadını çıkartabilirsiniz. Hemen şu karşıda demin size çekmiştim yakından. O da Kristof Kolomb'un bir anıtı. Baya yüksek ve büyük. Ve eliyle şu tarafı falan gösteriyor. Kristof Kolomb da İspanya'da bir şehirden yola çıkmıştı. Hindistan'a doğru ve sonra Amerika'yı keşfetmişti. Onunla ilgisi olduğunu düşünüyorum ve dediğim gibi böyle şu tarafa doğru bir işaret yapıyor. Kocaman bir anıt. Yat meydanındayız. Şu anda şok olduk çünkü balıkları görüyorsunuz. Ne kadar büyük olduklarını da. Ve böyle kenarda birçok balık yüzüyor ve dev gibiler. Hemen kıyıdayız şu anda. Çok ilginç. Her yerde balık var. Şurada teleferikleri görüyorsunuz. Teleferikler gidiyor. Çok güzel bir hava. Tekne turları da varmış. İçeriğine bakmadık ama şimdi geldik çünkü yat limanına. Şöyle bir etrafı göstereyim istedim size de. Buradan böyle devam ediyor şu tarafa doğru. Çok güzel bir havada böyle gelip yine keyfini çıkartabilirsiniz buranın. Kristof Kolomb'un anıtına isterseniz çıkabiliyor musunuz? Şu anda kapalı. Diğer kapıyı gösteriyor ama orası da kapalı. Bu bilgiyi de iletmiş olayım. Böyle geldiğiniz zaman yukarıdan bir panoramik şehir görüntüsü için buraya da çıkış yapabiliyorsunuz. Barcelona'nın en ünlü tapasçılarından birine geldik. Şimdi
yemeklerimizi söyledik. Burada bir omlet var. Mini hamburgerler var. Kalamar var ve beef kroket var. İçeceklerimizi de sipariş ettik. Şimdi tatlarına bakma zamanı. Mekan böyle. Çok tatlış bir yer. Şimdi biz garsona sorduk ne tatlı yiyebiliriz diye. Bakın şöyle 4 tane bize favorilerini sıraladı. Biz de 1 numarasını söyledik. Şöyle bir şey geldi. Bize güzel tercih olduğunu söyledi. Şimdi biz de tadına bakalım nasılmış. Bu tatlının adı Torrijas Cremada de Santa Teresa. Fransız tostuna benzer bir şekilde eski ekmek kullanıyorlar. En meşhur tatlılardan biri. Geldiğinizde mutlaka deneyin. Yediklerimize toplam 44 euro ödedik. Biz bu mekanda yediğimiz her şeyden inanılmaz memnun kaldık. Size de kesinlikle Barcelona'ya geldiğinizde burada yemenizi tavsiye ederim. Barcelona vlogumuzun ilk kısmı burada bu akşam sona eriyor. Aşağıdan abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.